Herkese merhabalar. Bugün sizler için Philips All-in-One Cooker akıllı düdüklü tencerede taze fasulye yemeği nasıl yapılır bununla ilgili bir video hazırladım. Sözü çok uzatmadan hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ben bugünkü tarifim için 1 kilogram kadar çalı fasulyesi kullanıyorum. Fasulyeleri öncesinde güzelce yıkadım. Şimdi bu uç kısımlarını keserek alıyorum ve sonrasında fasulyeleri dilediğim büyüklükte bıçak yardımıyla kesiyorum. Keserken varsa kılçıkları onları da temizlerseniz iyi olur. Ben bu fasulyeyi bazen ortadan keserek daha ince olarak da yapıyorum ama bugün bu şekilde yapmak istedim. Tüm fasulyelerimi güzelce doğradım ve bu şekilde hazırladım. Şimdi yemeğim için bir tane orta boy soğanımı yemeklik olarak doğruyorum. Yanında da 2 tane sarımsağım var. Sarımsaklarla birlikte soğanları güzelce hazırladıktan sonra şimdi cihazımı fişe takıyorum ve yemeğimi yapmaya başlıyorum. Ben bugün yemeğimi kıymalı yapacağım için ilk olarak cihazı soteleme modunda çalıştırıyorum. Üzerindeki oklarla ilerleyerek sağ tarafta ikinci sırada yer alan soteleme modunu aktif hale getiriyorum. Ve sonrasında cihazın haznesinin içerisine şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı koyuyorum. Sıvı yağ koyduktan sonra böyle 1 dakika kadar sıvı yağın güzelce kızmasını bekliyorum. Ve sonrasında içerisine soğan ve sarımsaklarımı ilave ediyorum. Soğanlarla birlikte sarımsakları şöyle karıştırarak diriliği kayboluncaya kadar kavuruyorum ve ardından içerisine 100 gram kadar kıymamı ilave ediyorum. Ben bugün yemeğimi kıymalı olarak yaptığım için öncesinde bir soteleme işlemi gerçekleştiriyorum. Ama sizler dilerseniz tüm sebzeleri çiğden ekleyerek de yine bu yemeği hazırlayabilirsiniz. Kıymam güzelce kavrulduktan sonra şimdi de içerisine bir büyük boy doğranmış kabukları soyulmuş domatesimi ilave ediyorum. Ve domateslerle birlikte tekrar kavurma işlemine devam ediyorum. Bu arada 10 dakikalık soteleme modunun sonuna geldim ve tekrar soteleme modunu aktif hale getirerek cihazımı çalıştırıyorum. Bu arada yemeğimin tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. Ben biraz kırmızı toz biber, pul biber, karabiber kullandım. Sizler de damak tadınıza göre dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Baharatları da ekledikten sonra güzelce kavurma işlemini gerçekleştirdim. Ve bu aşamada içerisine 1 dolu yemek kaşığı da domates salçası ekledim. Salçayı da şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra şimdi de içerisine öncesinde güzelce yıkayıp doğramış olduğum taze fasulyelerimi ekliyorum. Fasulyeleri ekleyerek bu şekilde yine 2-3 dakika boyunca kavuracağım. Bu şekilde kavurma işlemi yaptığınızda taze fasulyenin çiğ tadını da almamış oluyorsunuz. Daha lezzetli bir taze fasulye yemeğiniz oluyor. Ben bu yemekte böyle 1 çay kaşığı kadar da toz şeker kullanıyorum. Böyle yemeğin tat dengesine güzel yakıştığı için ben toz şeker kullandım ama sizler kullanmak zorunda değilsiniz. Evet, soteleme modunda sebzelerimi güzelce soteleyip kavurduktan sonra artık soteleme modunu kapatıyorum. 5 dakika kadar sürem kaldı ama ben bunu devam ettirmeyeceğim. Sonrasında cihazı manuel ayarda çalıştırarak pişirme işlemine devam edeceğim. Şöyle en üst kısımda bulunan geri tuşuna basarak cihazın soteleme modunu kapattım. Ve bu arada içerisine şöyle 1,5 su bardağı olacak şekilde sıcak su ilave ediyorum. Philips All-in-One Cooker'da yemek yaptığınızda kesinlikle fazla miktarda su eklemeyin. Çünkü hiçbir şekilde suyunu kaybetmiyor. Hatta sebzeler de kendi suyunu salarak gayet güzel bir kıvamda sulanmış olarak sebzeleriniz pişmiş oluyor. Şimdi cihazın gösterge panelinde yer alan basınçlı pişirme bölümünden şöyle sol tarafta en alt kısımda bulunan manuel ayarda cihazımı çalıştırıyorum. Manuel ayarda çalıştırdıktan sonra ilk olarak süreyi seçiyorum. Ben 15 dakika olarak süreyi seçtim ve basıncını da yine oklarla yukarı aşağı ilerleyerek 60 kPa olarak seçiyorum. Ardından kapağımı kapatıp güzelce cihazı kilitledikten sonra OK tuşuna basarak manuel ayarda 15 dakika ve 60 kPa olarak cihazımı çalıştırıyorum. İlk olarak şu alt kısımda bulunan kPa değeri 60'a yükselecek. Onu bekliyoruz.
Yükseldikten sonra da zaten süre aktif hale geliyor. 15 dakika 60 kPa'da cihaz çalıştıktan sonra sürenin sonuna gelince bir uyarı veriyor. Sürenin sonunda yine cihazı hiçbir şekilde ellemiyoruz. Yukarıda sizin de gördüğünüz gibi buhar tahliye bölümü var. Kendi kendine içindeki buharı tahliye ediyor ve tahliye ettikten sonra basınç değeri de 0 olunca artık kapağı açmanıza izin veriyor. Ocak üzerindeki düdüklü tencereleri kullanmaktan korkuyorsanız eğer bu cihazı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık içindeki basıncı da tahliye etti ve kapağı açabilmem için uyarı verdi. Kapağı açtım ve içerisindeki fasulyemi şöyle bir karıştırarak kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi suyu gayet yerindeydi. Fazla su eklemenize hiç gerek yok. Hatta biraz kendisi de sulanmış oldu. Dilerseniz bu cihazla içindeki yemeğin sıcak kalmasını istiyorsanız kapağı kapattığınızda bu şekilde yarım saate kadar sıcak tutma özelliğine sahip. Ben sıcak tutma modunu kapattım ve sonrasında şöyle yemeğimi bir servis tabağına alarak da size yakından göstermek istiyorum. Philips All-in-One Cooker cihazın 35 tane ön ayarlı pişirme programları mevcut. Sadece bir tuşa basarak kısa sürede ve çok lezzetli yemekler yapabiliyorsunuz. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımda birçok Philips All-in-One Cooker ile yapmış olduğum tariflerim de mevcut. Dilerseniz açıklama kısmındaki linki tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına yazarsanız hepinize dönüş yapıyor olacağım. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.